Suud Kralı Faysal zamanında ABD ve İsrail destekçisi ülkelere petrol ambargosu uygulanmasında söz sahibi olmuş bir isim. Bu yönüyle özellikle 7 Ekim sonrası süreçte ismi daha da anılır hale geldi. Kendisiyle ilgili doğru, yanlış, abartılı veya ideolojik paylaşımlar sosyal medyada çok sık göze çarpıyor. Onun Orta Doğu serisinin bu videosunda yeğeni tarafından suikastla öldürülen Kral Faysal'ı spekülasyonlardan ziyade tarihsel gerçekler ışığında daha yakından tanımak için 10 başlıkta mercek altına alıyoruz. Yaygın inanışa göre Faysal'ın ailesi kadim Arap kabilesi Beni Anaza'dan. Ataları 15. yüzyılın ortalarında Arap Yarımadası'nın doğusundaki Katif'te ikamet etti. Daha sonra Necid'e göç etti ve bugün Riyad kenti sınırları içinde bulunan Diriye Vahası'na yerleşti. 18. yüzyılın başı itibariyle aile, Necid'in farklı Vaha kasabalarının yönetici ailelerinden sadece bir tanesiydi. Belki en zayıfı değil, ancak en güçlüsü de değil. Ailenin geleceği aynı yüzyılın ikinci çeyreğinde değişti. Aile reisi Muhammed bin Saud, Necid'de dini davasını sürdüren Muhammed bin Abdülvahhab'a destek verdiğinde. İki Muhammed arasında verilen misaktan 60 yıl sonra aile, Yemen ve Umman hariç hemen hemen bütün Arap Yarımadası'nın hakimiydi. Öyle ki dönemin iki imparatorluğunu kendine karşı harekete geçirecek kadar ciddi bir tehdit unsuruydu. 19. yüzyılda ailenin siyasi anlamda yıldızının yer yer parladığı dönemler oldu. Ancak hiçbir zaman ilk devletin ihtişamını yakalayamadı. Öyle ki yüzyılın sonu itibariyle ailenin reisi Abdurrahman bin Faysal ve ailesi Kuveyt'te sürgündü. 20. yüzyılın hemen başında ailenin geleceği onun oğlunun elindeydi, Abdülaziz'in. Hatta menkıbeye göre Abdülaziz 1902 Ocak ayında bir düzine sadık adamı ile Riyad'a sürpriz bir gece baskını düzenler, şehrin valisini öldürerek yönetimi devralır ve 3. Suudi devletini kurar. Abdülaziz bin Abdurrahman el Suud veya daha popüler adıyla İbn Suud'un Riyad'ı ele geçirdikten sonra yaptığı ilk iş, şehrin kadısı ve dönemin Vahhabi ulemasının lideri konumundaki Abdullah bin Abdüllatif'in kızı Tarfa ile evlenmek oldu. Böylece İbn Suud'un Necid'in Vahhabi ulemasına ve Vahhabiliği benimsemiş halkına karşı güçlü bir mesaj yollanmış oldu. Yaklaşık 150 yıl önce iki ailenin dedelerinin kurduğu ittifak yeniden kurulmuştu. İbn Suud'un Tarfa'dan ilk önce bir kız çocuğu oldu. Daha sonra ise bir oğlu, Faysal. Faysal'ın doğduğu yıl Tarfa henüz 22 yaşında hayata gözlerini yumdu. Anne tarafından dedesi Riyad kadısı Abdullah bin Abdüllatif'in evinde büyüdü ve yoğun bir dini eğitim aldı. O büyürken babası Abdülaziz hakimiyet alanını doğudaki Katif bölgesine doğru genişletti. Necid için El Raşidilerle çetin bir mücadeleye girişti ve en nihayetinde hakimiyetini Hicaz'a yaydı. Faysal İbn Suud'un 3. oğluydu. Bu yüzden genç yaşta babasının siyasi askeri mücadelesine katıldı. Babası tarafından İngiltere'ye temsilci olarak gönderildiğinde henüz 13 yaşındaydı. Hicaz emiri olduğunda 20, Suudi Arabistan'ın Dışişleri Bakanı olduğunda ise 26. Faysal bu son görevi 1960-1962 dönemi hariç kral olduğu dönemde dahil olmak üzere 75 yılına kadar sürdürecekti. Vefatından sonra ise oğlu Suud krallığın Dışişleri Bakanlığı'nı üstlenecek ve 2015 yılına kadar bu görevde kalacaktı. Faysal öncelikle babası ve döneminin bütün Arap liderleri gibi çok evlilik yaptı. Ancak evliliklerinden bir tanesi özellikle ilginçti. İffet binti Muhammed el Sunayan ile olanı. Aile Suud ailesinin kuzeni. Aileye ismini veren Sunayan, 18. yüzyılda Muhammed bin Abdülvahhab'la ittifak yapan Muhammed bin Suud'un kardeşi. Sunayan'ın torunlarından Abdullah el Sunayan 19. yüzyılda aile içi iktidar mücadelesine dahil oldu. Hatta 1841-1843 yılları arasında Necid'in emiriyken rakibi tarafından öldürüldü. Abdullah'ın kendi adını taşıyan oğlu İstanbul'a yerleşti ve orada Çerkes bir kadınla evlendi. Oğul Abdullah'ın bu evlilikten 4 çocuğu oldu. Bu çocuklardan biri de Osmanlı ordusunda doktorluk yaparken Balkan Savaşları'nda şehit olan Muhammed'ti. İşte İffet, Muhammed'in Asya Hanım'la evliliğinden oldu. Faysal'ın İffet'le tanışmasına dair farklı iddialar var. İffet'in kızı Lulva'nın anlatımına göre baba öldükten sonra Asya ve 2 çocuğu İffet ve Zeki zor koşullar altında yaşar. Çaresiz anne başkasıyla evlenir ve oğlu Zeki ile evlendiği adamın evine yerleşir. İffet ise halası Cevher'in yanına yerleşir. İffet ve Cevher hac münasebetiyle Mekke'ye gider ve orada İffet Faysal'la karşılaşır. Arapça konuşamayan İffet Faysal'la tercüman vasıtasıyla iletişim kurar ve onunla evlenir. İkilinin 5 erkek 4 kız toplam 9 çocuğu olur. Faysal'ın kendisi de öğretmenlik eğitimi olan İffet'ten çocuklarının tamamı eğitimlerini yurt dışında aldı. Mesela Muhammed Swarthmore Koleji'nden, Bandar İngiltere'de Hava Harp Akademisi'nden, Suud Princeton Üniversitesi'nden,
Türkiye Georgetown Üniversitesi'nden, Abdurrahman ise Sandhurst Askeri Okulu'ndan mezun oldu. Faysal'ın İffet'ten olan çocukları kritik konumlarda işgal etti. Oğlu Suud Dışişleri Bakanlığı'nı, diğer oğlu Faysal ise Suudi İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nı 10 yıllar boyunca sürdürdü. Suudi İstihbarat Teşkilatı'nı ise İffet'in diğer babadan kardeşi Kemal Ethem kuracak, yerine daha sonra yeğeni Türkiye devredecekti. Tarihin 3. Suudi Devleti'nin, Suudi Arabistan Krallığı'nın kurucusu Abdülaziz bin Abdurrahman El Suud 1953 yılında hayata gözlerini yumdu. Yerine en büyük oğlu Suud geçti. Takip eden 10 yıl iki kardeş arasında çetin bir siyasi mücadeleye şahitlik etti. Bu siyasi mücadelenin özü, petrol gelirleriyle zenginleşen krallığın yönetiminde kimlerin önemli konumları paylaşacağı üzerineydi. Suud zamanında babası Abdülaziz'in yaptığı gibi kendi oğullarını ülke yönetiminde kritik konumlara, Faysal dahil toplam sayısı 30'u geçen erkek kardeşlerini ise nispeten önemsiz konumlara atamaya girişti. Faysal ise tek bir anneden oldukları için Sudeyri klanı olarak adlandırılacak 7 erkek kardeşi ve amcalarını da yanına çekerek karşı bir blok oluşturdu. Faysal'ın kardeşi Suud'a karşı aradığı fırsat tam 9 yıl sonra Suud tedavi görmek için yurt dışında olduğu sırada geldi. Faysal Veliaht Prens olarak kralı temsilen yeni bir kabine kurdu ve bu süreçte kendiyle birlikte hareket eden Sudeyri kardeşlerden Fahd ve Sultan'ı kabineye bakan olarak atarken Suud'un oğullarını kabine dışı bıraktı. Faysal ayrıca içinde köleliği kaldırmakta olan 10 maddelik bir reform planı ilan etti. Suud geri döndüğünde artık çok geçti. 1964 yılında ulemanın ve Suud ailesinin ileri gelenlerinin baskısıyla tahttan feragat etti. Faysal böylece kral oldu. Faysal'ın kral olduğu dönemde karşı karşıya olduğu en kritik sorun anti-monarşist ve anti-emperyalist pan-Arap sosyalist milliyetçiliğinin kendi halkı dahil Arap dünyasındaki popülaritesiydi. Faysal'ın gerek iç gerek dış politikada attığı adımlar bu sorunun çözümüne yönelikti. Faysal iç politikada diğer Körfez ülkeleri gibi petrolden sağlanan gelirleriyle bütün kamusal hizmetlerin ücretsiz olduğu son derece cömert bir refah devleti inşa etti. Yoğun dini eğitimin verildiği devlet okullarını yaygınlaştırdı ve Suudiler nezdinde seküler sosyalizmin yayılışını engelledi. Dış politikada ise özellikle Mısır'ın liderliğini yaptığı pan-Arap milliyetçiliğine karşı dini öne çıkaran bir söylem ve aktivizm geliştirdi. Faysal henüz veliaht prensken Mekke'de bir toplantı düzenlemiş ve bu toplantıya İslam dünyasının önde gelen dini figürlerini davet etmişti. Bu toplantının en somut neticesi Türkiye'de kısaca Rabıta olarak bilinen Rabıta el Alem el İslami'nin Mekke'de kuruluşu oldu. Faysal kral olduktan sonra da İslam Konferansı Teşkilatı'nın kurulması için yoğun bir çaba sarf etti ve Türkiye'nin de teşkilata üye olmasını sağlamak için 1966'da Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu Suudi bir kralın Türkiye'ye ilk ziyaretiydi ve takip eden 40 yıl boyunca da tek ziyaret olarak kaldı. Teşkilat nihayetinde 1969 yılında kuruldu ve merkezi Cidde oldu. İslam Konferansı Teşkilatı özünde Mısır'ın kurduğu ve liderliğini yaptığı Arap Ligi'ne karşı kurulmuştu. Faysal yine Mısır'ın Saud el Arab'ına karşı Saud el İslam radyosunu kurdu. Mısır'ın El Eser'ine rakip olarak da Medine'de Uluslararası İslam Üniversitesi'ni. Faysal ayrıca 1972'de Riyad'da Dünya Müslüman Gençliği Teşkilatı'nın kurulmasını sağladı. Müslüman ülkelerin iktisadi gelişimine katkı sağlamak üzere İslam Kalkınma Bankası'nın kuruluşuna öncülük etti. 1974'te Cidde merkezli kurulan banka İslam Konferansı Teşkilatı'nın bir parçası oldu. Bu girişimlerin yanında Faysal, Umman'da ve Yemen'de Pan-Arap milliyetçisi isyan ve darbelere karşı geleneksel monarşi taraftarlarına finansal ve askeri destek sağladı. Gerek Mısır'la rekabetin, gerekse şahsi inancının gereği olarak Filistin sorunu da her daim Faysal'ın gündeminde oldu. Ancak Mısır'ın aksine Filistin'e desteğini İslam kardeşliğinin gereği olarak savundu Faysal. Faysal'ın tüm bu çabaları Orta Doğu'da beynelmilel ilişkileri takip eden 10 yıllar boyunca derinden etkiledi. Hatta halen daha etkilemekte. Ancak Faysal'ın tarih sahnesindeki en kısa sürede en çarpıcı etkisi 1973 yılında tetiklediği petrol kriziyle oldu. Petrolün jeopolitik bir silah olarak etkin bir şekilde kullanıldığı bu krizin detaylarını önceki videomuzda ele almıştık. O videoda da belirttiğimiz gibi 73 petrol krizinin patlamasında Faysal'ın rolü hiç kuşkusuz kritikti. Zira dünyanın en büyük petrol üreticisi Suudi Arabistan'ın katılmayacağı bir petrol kesintisi veya ambargonun etkinliği son derece sınırlı olurdu. Ancak Faysal aslında bu krizde daha çok frenleyici rol oynadı. Zira 73 yılı Ekim ayında patlayan 2. Arap-İsrail Savaşı'nda Libya ve Irak gibi nispeten çok daha radikal adımlar atılması gerektiğini savunan petrol üreticisi ülkeler vardı. Faysal bu radikal ülkelere karşı
daha ılımlı bir petrol politikası takip etmeyi savundu. Mesela sadece petrol kesintisini savundu, tam bir ambargoyu değil. Faysal ambargoya ancak Amerikan Başkanı Richard Nixon'ın İsrail'in ABD'den talep ettiği 850 milyon dolar yardım paketini 2,2 milyar dolara çıkardığını öğrenince ikna oldu. Petrol ambargosu kaldırıldıktan yaklaşık bir yıl sonra 25 Mart 1975 günü Kral Faysal yeğeni tarafından suikastla öldürüldü. Faysal'ın petrol krizinde oynadığı rol ve suikast arasında geçen nispeten kısa süre suikastla alakalı spekülasyonlara, hatta komple teorilerine sebep oldu. Spekülasyon ve komple teorilerinin özeti, Faysal'ın petrol krizindeki rolünden ötürü cezalandırıldığı şeklindeydi. Ünlü Suudi tarihçi Medevi el-Reşid'in de iddia ettiği gibi bu zayıf bir ihtimal. Suikaste kişisel faktörlerin daha önemli rol oynadığını görmek, Medevi el-Reşid'in de söylediği gibi aslında mümkün. Her şeyden önce Faysal, sürecin başından itibaren petrol kesintisi ve ambargosunu savunan liderler arasında belki de en ılımlı isimdi. Hatta petrol ambargosunun tamamen kaldırılmasında da Faysal kritik rol oynadı. Petrol ihracatçısı ülkeler örgütü, yani OPEC'ten ayrılmakla tehdit edecek kadar ileri gitti. Faysal'ın gayretleri ABD tarafından da ödüllendirildi ve ABD ambargonun kaldırılmasının ardından Suudi Arabistan'la kapsamlı askeri işbirliğini geliştirecek anlaşmalar imzaladı. Kral Faysal'ın suikast sonucu öldürülmesinin sebebine ilişkin daha makul bir diğer açıklama ise suikastçının kim olduğu üzerinden yapılabilir. Kral Faysal'ı öldüren kişi yeğeni Faysal bin Müsaid'ti. Suikastten tam 10 yıl önce Suudi Arabistan'da ilk televizyon yayın istasyonunun açılışını protesto eden göstericilere açılan polis ateşiyle öldürülen Halid bin Müsaid'in kardeşi. Suikastçı yeğenin Faysal'ı özelde kardeşinin ölümünden, genelde ise Faysal'ın dini söyleminin zıttına krallığın geçirdiği modernleşmeden sorumlu tutmuş olması ve buna tepki olarak suikastı gerçekleştirmiş olması olası. Daha derinde ise bu kişisel motivasyonlarda başka psikolojik faktörlerin de varlığını tespit etmek mümkün. Suikastçının babası Müsaid, Kral Abdülaziz'in Necid'in köklü ailesi Sudayrilerden olsa da siyasi iktidar yarışında şansını kaybetmiş biriydi. Nitekim hayatı boyunca önemli hiçbir siyasi pozisyona gelemedi. Suikastçının annesi Vatfa bint Muhammed el-Raşid, Suud ailesinin Necid'deki en büyük rakibi Raşidilerin son emiri Muhammed bin Talal el-Raşid'in kızıydı. Vatfa, oğul Müsaid ile Vatva'nın ablası Cevhara'da baba Abdülaziz ile evlendi. Ancak bu evlilikler daha çok zaten yenik Raşidi ailesine had bildirmeye, hatta aşağılamaya yönelik evliliklerdi. Ve bu evliliklere zorlanan kadınlar çoğu zaman ağır bir psikolojik bedel ödediler. Suikastçı Faysal'ın annesinin böyle bir Raşidi kadını olması da onun psikolojisini anlamaya çalışırken göz ardı edilmemesi gereken bir faktör. Suud Kralı Faysal zamanında ABD ve İsrail destekçisi ülkelere petrol ambargosu uygulanmasında söz sahibi olmuş bir isim. Bu yönüyle özellikle 7 Ekim sonrası süreçte ismi daha da anılır hale geldi. Kendisiyle ilgili doğru, yanlış, abartılı veya ideolojik paylaşımlar sosyal medyada çok sık göze çarpıyor.